27 Mayıs 1905 sabahı. Japonya ile Kore arasında uzanan Tsushima Boğazı, henüz karanlığını koruyordu. Saat 02:45'te Japon keşif gemisi Shinano Maru, ufukta beliren sayısız gemi silüetini fark etti ve telsizle merkeze bildirdi, Ruslar geliyordu. Aylarca dünyayı dolaşan Rus İmparatorluk 2. Pasifik filosuydu. Baltık Denizi'nden yola çıkmış, 29.000 kilometre kat etmişti. Şimdi, yorgun, bakımsız ve moralden yoksun bir şekilde Japonya denizine giriyordu. Bu savaşı anlamak için birkaç yıl geriye gitmek gerekir. Rusya 19. yüzyılın sonlarından itibaren Uzak Doğu'da toprak ve nüfus peşindeydi. Mançurya, Kore ve Port Arthur limanı üzerindeki rekabet, iki imparatorluğu savaşın eşiğine taşıdı. Şubat 1904'te Japonya, Port Arthur'daki Rus deniz üssüne baskın düzenleyerek Rus-Japon Savaşı'nı başlattı. Karadaki muharebeler Japonya lehine dönerken, Çar II. Nikolay dengedeki farkı kapatmak için büyük bir kart oynadı. Çar'ın emriyle Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki en güçlü savaş gemileri bir araya getirildi. Amiral Zinovy Rozhestvensky komutasındaki bu filo, 8 savaş zırhlısı, 8 kruvazör ve düzinelerce yardımcı gemiden oluşan dev bir kuvvetti. Ekim 1904'te Libau limanından demirlerini alan filo, tarihin en uzun deniz seferlerinden birine çıktı. Büyük savaş gemileri Süveyş kanalından geçemediği için filo, Afrika kıtasını dolaşarak Ümitburnu'nu aştı. 7 aylık yolculuk, insanlık sınırlarını zorlayan bir çileye dönüştü. Tropik sıcaklar, kömür yetersizliği ve sürekli arızalar gemileri yıprattı. Mürettebat bitkin düşmüş, gemilerin gövdeleri yosun ve midyelerle kaplanmıştı. Ceyhan'da Amiral T.G.H. Hatcher, Japonya'nın en deneyimli ve soğukkanlı komutanlarından biriydi. O aylarca bekledi, gemilerini tamir ettirdi ve mürettebatını eğitti. Japon Birleşik Filosu, teknoloji, hazırlık ve moral bakımından çok üstündü. Rus filosunun Tsushima Boğazı'ndan geçmesi kaçınılmazdı, Vladivostok'a en kısa yol buydu. TG bu öngörüyle donanmış olarak bekledi. 27 Mayıs sabahı Shinano Maru'nun verdiği ihbar, tüm Japon filosunu harekete geçirdi. 27 Mayıs öğleden sonra saat 14:00 civarında Amiral TG'nin amiral gemisi Mikasa, Rus filosunun önüne geçti. Ardından savaş tarihinin en çarpıcı manevralarından biri sahneye çıktı, TG, tüm filosuna düşmanın tam önünde 180 derecelik bir dönüş emri verdi. Bu manevraya tarihte TG dönüşü adı verilecekti. Dönüş sırasında sabit hedef haline gelen Japon gemilerini Ruslar ateşe aldı. Ancak Japonlar, olağanüstü bir disiplinle hatasız birer birer döndü ve Rusların T'sini kesti. T'yi kesmek, deniz savaşının en etkili taktiklerinden biriydi. Japon gemileri Rusların önünden yatay geçerek tüm topçularıyla ateş açarken, Ruslar yalnızca öndeki gemilerinin sınırlı toplarını kullanabiliyordu. Ateş gücü dengesi tamamen alt üst olmuştu. Japon ateşi dehşet vericiydi. Modern çelik delici mühimmat ve yüksek patlayıcı bombalarla donatılmış Japon topları, 6.000 ila 7.000 metre mesafeden Rus gemilerini paramparça ediyordu. Rusların topçuluğu ise çok geride kalıyordu. Saat 14:26'da Rozhestvensky'nin amiral gemisi Knyaz Suvorov birden fazla isabet aldı ve köprüsü tahrip edildi. Amiralin kendisi de yaralandı. Komuta zinciri dağıldı, gemiler birbiriyle iletişim kuramaz hale geldi. Rus gemileri birer birer saf dışı kalıyordu. Osyabyabya, Borodino, Alexander III en güçlü zırhlılar saatler içinde sulara battı. Komuta çökmüş, her gemi kendi başına hareket ediyor, kaos her yanı kaplamıştı. Ana muharebe yalnızca 45 dakika sürdü. Ancak mağlubiyet orada bitmedi. O gece Japon torpido tekneleri, karanlıkta kaçmaya çalışan Rus gemilerini tek tek avladı. 28 Mayıs'ta hayatta kalan Rus kuvvetleri teslim olmak zorunda kaldı. Hesap netleştiğinde rakamlar tüyler ürpertiyordu. Rusya 21 gemisini yitirdi, 6'sı esir alındı, yalnızca 3 gemi Vladivostok'a ulaşabildi. 380'den fazla Rus denizci hayatını kaybetti, 5.917 kişi esir düştü.
Japonya ise bu tarihi zafer için yalnızca 3 torpido botu ve 117 askerini kaybetti. Tsushima, modern tarihte kayıp oranları bakımından en dengesiz büyük deniz muharebelerinden biri olarak tarihe geçti. Tsushima, Rusya için siyasi bir deprem oldu. Ülkedeki toplumsal gerilim derinleşti ve 1905 devriminin fitilini ateşledi. Eylül 1905'te imzalanan Portsmouth Antlaşması ile Japonya, zaferini uluslararası arenada resmen tescil ettirdi. Tsushima Muharebesi, yalnızca bir savaşın değil, bir çağın dönüm noktasıydı. Bir Asya devleti, modern tarihte ilk kez büyük bir Avrupalı gücü denizde kesin olarak yenilgiye uğratmıştı. O gün Tsushima Boğazı'nda tarih bir sayfa çevirdi ve dünya bir daha eski haline dönemedi.